Teşkilat dizisinin yeni bölümünde bizi neler bekliyor? Albay Nazım'ı canlandıracak isim sonunda belli oldu. Kraliçe gerçekten öldü mü? Altay ve Korkut'un yolları nereye çıkacak? Hamdi diziden ayrılacak mı? Tüm bu soruların cevapları ve çok daha fazlası bu videoda. Ama önce kısa bir hatırlatma. Kraliçe veda etmesin diyenler videoyu beğensin de sayımızı görelim. Ayrıca yorumlara en sevdiğiniz karakteri ve yeni bölümle ilgili tahminlerinizi yazmayı unutmayın. Hazırsanız detaylı analizimize başlayalım. Teşkilat dizisinin son bölümüyle birlikte adeta yeni bir sezon başlamış gibi oldu. Evet, resmen sezon finaline sayılı bölümler kaldı. Ama anlatılacak hikayeler daha yeni başlıyor. Bu sezonun 148. bölümde tamamlanması bekleniyor ve önümüzdeki 6 bölümde olaylar oldukça hızlı gelişecek gibi görünüyor. Peki neler olacak? Dizinin uzun süredir adından söz ettirmeyen karakterlerinden biri olan Albay Nazım nihayet sahneye çıkıyor. Uzun zamandır adeta bir efsane gibi anılan, geçmişte teşkilatın en derin operasyonlarında yer almış, dostu düşmanı, herkesin çekindiği bu karakter artık resmen geri dönüyor. Üstelik Albay Nazım'ı usta oyuncu Hazım Körmükçü canlandıracak. Bu bilgi güvenilir kaynaklardan, özellikle de gazeteci Birsen Altuntaş tarafından doğrulandı. Hazım Körmükçü'nün katılımıyla birlikte diziye ciddi bir ağırlık geleceği kesin. Çünkü Albay Nazım sadece bir karakter değil, aynı zamanda teşkilatın geçmişiyle, günümüzdeki düşmanlarla ve hatta bazı kilit karakterlerle derin bağları olan bir isim. Peki bu bağlar kimlerle ilgili? Gelin şimdi o konulara geçelim. Son bölümde Kraliçe ve General'in bulunduğu araç büyük bir saldırıya uğradı. Ve bu saldırı öyle küçük bir operasyon değildi. Normal şartlarda hayatta kalmaları imkansız. Ancak teşkilat evreninde biliyoruz ki bazı karakterler için her şey mümkün. Benim tahminim şu: General hayatını kaybetti. Kraliçe ise ağır yaralı ama hayatta. Ve bu hayatta kalış onun için bir dönüm noktası olacak. Çünkü Kraliçe yıllardır bir taraf seçmişti. Fakat artık bu tarafın karanlık yüzünü görecek. Generalin ölümüyle birlikte kendisinin kandırıldığını fark edecek ve teşkilata yardım etme kararı alacak. Unutmayalım, Kraliçe iki taraf hakkında önemli bilgiler biliyor. Kod adları, yeraltı bağlantıları, gizli üsler hepsi onda mevcut. Ve en önemlisi, Albay Nazım'la geçmişten gelen bir bağı var. Önceki bölümlerde çocukluğunda Albay Nazım'la karşılaştığı, hatta onun tarafından eğitildiği ima edilmişti. Bu detaylar boşuna verilmez. Kraliçenin ilk olarak Albay Nazım'la temas kuracağını düşünüyorum. Çünkü ona güveniyor ve bu temas dizinin kaderini değiştirebilir. Geçmişte Albay Nazım ve General'in aynı safta olduğunu ama sonra yollarının ayrıldığını düşünüyorum. General güç ve hırs uğruna karanlık tarafa geçerken Albay Nazım sadakatini ve ilkelerini korudu. Kraliçe ise bu iki figür arasında kaldı ve şimdi geriye dönüp baktığında kimin haklı olduğunu daha net görecek. Albay Nazım'ın hikayeye dahil olması sadece kraliçeyi değil tüm teşkilatı etkileyecek. Çünkü hem teşkilat ekibi hem de düşmanlar onun hamlesini bekliyor. Tüm planlar onun etrafında şekillenecek. Şahsen ben Albay Nazım'ı 143. ya da 144. bölümde sahnede göreceğimizi düşünüyorum. Ve gelişinin ardından sadece aksiyon değil, derin duygusal hesaplaşmalar da bizleri bekliyor olacak. Yeni bölümde yepyeni bir operasyon başlıyor. Bu operasyonda ise iki önemli isim ön plana çıkacak: Altay ve Korkut. Bu ikili son bölümlerde daha çok sahneyi paylaşmaya başladı. Ama yeni bölümlerle birlikte artık gerçek anlamda bir ikili olacaklar. Ve dikkat edin, bu sadece bir taktik birlik değil, bu ortak acılardan doğan bir savaş ortaklığı. İkisi de sevdiklerini kaybetti. İkisi de bedel ödedi. Ve artık kaybedecek hiçbir şeyleri kalmadı. Bu yüzden durmayacaklar. Geri çekilmeyecekler. Düşmanın kalbine kadar gidip bu savaşı bitirmeye kararlılar. Bu süreçte en çok dikkat çeken detay ise Ejder'in sessizliği olacak. Normalde her yerde parmağı olan Ejder'in son zamanlarda geri planda kalması hem Altay'ı hem de Korkut'u şüphelendirecek ve bu noktada devreye başka bir isim girecek: Hamdi. Hamdi son bölümlerde ciddi anlamda dikkat çeken bir karakter oldu. Sempatik tavırları, stratejik zekası ve cesaretiyle izleyicilerin kalbini kazanmış durumda. Ancak bir yandan da karakterin hikayesi bir sona doğru yaklaşıyor gibi. Peki Hamdi diziden ayrılacak mı? Ben açık konuşayım, sezon finaline kadar Hamdi'yi izleyeceğimizi düşünüyorum.
Ancak yeni sezonda devam edip etmeyeceği karakterin o zamana kadar ne kadar büyüdüğüne bağlı olacak. Eğer Ejder'le ilgili ciddi bir bilgiye ulaşır ve bu bilgiyi teşkilata aktarırsa hikayede bir kırılma noktası yaratabilir. Bu da onun dizideki yerini sağlamlaştırır. Aksi takdirde Hamdi'nin vedasına da hazırlıklı olmamız gerekebilir. Öte yandan dizimiz bu sezonunda reytinglerini giderek yükseltti ve haftanın en çok izlenen dizileri arasında yer almayı başardı. Normal şartlarda Neslihan karakterinin vedasının ardından dizimizde bir düşüş bekleniyordu. Ancak dizimiz aksine reytinglerini yükseltti ve böylece sonraki sezonun onayını almayı başardı. Ben sonraki sezonun Albay Nazım etrafında şekilleneceğini ve Albay Nazım'ın teşkilat ekibine dahil olup operasyonlarda ekibe büyük katkısının olacağını düşünüyorum. Bu süreçte özellikle Albay Nazım'la Altay arasında sahneler görmeye devam edeceğiz. Tabi Neslihan'ın vedası Albay Nazım'ı da büyük ölçüde etkileyecektir. Sizlere daha önce analizlerimde Neslihan karakteriyle ilgili bir ihtimalden bahsetmiştim. Ona tekrar değinmek istiyorum. Biliyorsunuz ki Altay geçtiğimiz bölümlerde Neslihan'ın mezarıyla karşılaştı. Ancak o sahnede Neslihan'ın sadece mezarını gördük. Onun kendisini görmedik. Ben bundan dolayı gelecek bölümlerde Neslihan karakterinin yeni bir yüz, yeni bir kimlikle hikayeye dahil olabileceğini ve hikayenin gidişatını değiştireceğini düşünüyorum. Sonuçta daha önceki dizilerde bu tarz istihbarat hikayelerinin anlatıldığı dizilerde bu tarz durumları fazlasıyla görmüştük. Ben bundan dolayı bunun tekrardan gerçekleşebileceğini ve Neslihan karakterinin hikayeye dahil olabileceğini düşünüyorum. Ancak dahil olursa başka bir oyuncu canlandıracaktır. Bunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Aybüke Pusat'ın tekrar hikayeye dönmesi mümkün değil. Eğer bu durum gerçekleşmezse yeni sezonda ise hikayeye mutlaka başrol kadın dahil olacaktır. Çünkü Neslihan'ın vedasının ardından dizimizde başrol kadın boşluğu oluştu. Bunun bir şekilde güçlü bir isimle doldurulacağını düşünüyorum. Bu konudaki fikirlerinizi de bekliyorum. Dizinin gidişatına baktığımızda da karşımıza net bir tablo çıkıyor. Artık sadece bireysel hesaplaşmalar değil, büyük yapılar arasındaki savaş başlayacak. Albay Nazım'ın dahil olması içeriden gelen ihanetleri ortaya çıkaracak. Kraliçenin taraf değiştirmesi düşman saflarında panik yaratacak. Altay ve Korkut'un ortak operasyonları ise savaşı sahaya taşıyacak. Yeni bölümle birlikte sadece karakterler değil, dizinin tonunun da değişeceğini söyleyebiliriz. Daha karanlık, daha stratejik ve daha derin bir dönem başlıyor. Özellikle 145. ve 146. bölümler bu geçişin merkezinde olacak. Önümüzdeki bölümler tam anlamıyla her şeyin değiştiği bölümler olacak. Albay Nazım'ın gelişi, Kraliçenin dönüşü, Altay ve Korkut'un mücadelesi, Ejder'in sessizliği ve Hamdi'nin geleceği hepsi bir araya geldiğinde karşımıza sezonun en güçlü bölümleri çıkacak.